Çocuklarına gerçekten tacizde bulundun mu? Hem kızıma hem oğluma parmağımla özel bölgelerine dokunmak, sonra organla dokunmak. Kırık bir çekbaz sapı duruyordu köşede. O çekbaz sapının ucunda poşet vardı. Çekbaz sapıyla yer altında kalmaya devam edin. Doğal taşlar ve gümüşün zarafeti sizler için ustaca ellerde hazırlanıyor. İsimlerinize özel hazırlanan kolyeler, yüzükler, bileklikler ve çok daha fazlası şimdi en uygun fiyatlarla sırlısepet.com'da. Ayrıca Yeraltı kanalı izleyicisine tüm ürünlerde geçerli 25 TL indirim çeki. Birbirinden güzel binlerce ürünü dünyanın her yerine ulaştırıyoruz. Bu fırsatı kaçırmayın. Evet efendim, Yeraltı'na hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Adana'dayız. Turnemiz devam ediyor ve burada bir konukla karşı karşıya geldik ki hikayesini duyduğunuzda hepiniz benim gibi şaşıracaksınız. Çekmiş olduğumuz videoyu daha sonra kaldırmak ya da sildirmek gibi bir hakka sahip değilsin. tabii onaylıyorum, kabul ediyorum hocam. Çocuklarına cinsel istismardan yargılanan birisiyle birlikteyiz. Sana sorularımızı sırayla sormak istiyoruz. Damat koğuşuna neden girdin? Benim tutuklanmamı sağlayan iddianamedeki suçumdan bahsetmek isterim size. Kendi öz çocuğuma bunlar iddia edildi. 12 yaşından küçük çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğun görebileceği yerde müstehcenlik, müstehcen görüntü, yazı ve sözleri içeren üretiminde çocukları kullanmak. Burayı biraz açmak istiyorum. Malum hepimizde artık cep telefonu var. Hem kamera hem fotoğraf makinesi gibi sürekli elimizde, sürekli kullanıyoruz. Benim kızımın denize biz tatile gitmiştik. Mayolu, daha doğrusu bikini diye söyleyeyim. Hem alt hem üstü olan fotoğrafı ve kızım böyle kucağımda, tam böyle koluma oturmuş. O fotoğraf telefonumda olduğu için bunu hatta burada mağdur Aslı'ya yönelik diye söylemişler, iddia etmişler. Bu görüntü, müstehcen görüntü üretiminde kullanmak bu fotoğraf yüzünden. Çocuğun cinsel istismarı ise benim kayınvalidemin ilk dile getirdiği, benim hem kızıma hem oğluma parmağımla özel bölgelerine dokunmak, sonra organla dokunmak iddiası şikayette bulundular. Tabii bu asıl nedeni şuydu. Boşanmak isteyen eşimin benden maddi olarak talep ettiği şeyleri ben bunları karşılayamam. Ben bunları sana ödeyemem. Bu kadar miktar veremem dememle başlamıştı bu süreç. Sonrasında ben kızımla görüştüğümde bir ya da iki önceki görüşmemde kızım bana şunu söylemişti. Baba, kıvırcık saçlı bir abla vardı. Bunları söylememizi o istemişti diye. Kızım tarafından da tekrar teyit edildi ki öğretilmişti çocuklarım. Kaynanamın iddiası üzerine 8-9 ay kadar savcılık, 8-9 ay kadar da mahkeme süreci sürdü. Bunun sonucunda 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararla Adana E tipi cezaevine gönderildim. Tutuklandığını anladığında veya tutuklandığında düşündüklerin neydi abi? O an salonda ben tektim. Malum Covid pandemiden dolayı tek yapılıyordu duruşmalar. Öncelikle içeride bir şeyler olacağını ben hissettim. Yani her şey kötü gidiyordu, ters gidiyordu. Hakimlerin tavırları, yüzüme hiç bakmıyorlardı mesela. Göz teması hiç kurmuyorlardı benimle. Ve dışarıda acayip bir polis kalabalığı vardı. Normalde bir ya da iki tane kolluk kuvvetleri gözüme çarparken bu defa olağanüstü bir şekilde belki 20-25 kadar polis vardı. Sonrasında ayağa kalkıyorsunuz tabii. Ben tek başıma o sanık sandalyesindeyim. İşte gerekli savunmamızı yaptık. Biz fotoğraflar, belgeler sunduk ama heyeti bir türlü inandıramadık. Sonuçta ben tutuklandı kelimesini duyduğum anda tam o anda benim dizlerimin bağı çözüldü. Zaten içeriye 8-10 kadar polis girdi. Direkt ellerinizi böyle yapıyorlar. Çat diye kelepçeyi vurup kolunuza girip sizi böyle başınızdan da tutup kaçırıp götürüyorlar. O an aklıma gelen tek şey çocuklarımdı. Ben asla çocuklarıma kötülük yapmamıştım. Aslı, özellikle kızım çok aklıma gelmişti. Sonrasında annemler aşağıda bekliyorlardı beni. Ben direkt anneme bunu nasıl söylerim diye düşündüm. Tabii beni kimseyle görüştürmeyecekler. Sonradan bu aklıma geldi. Direkt nezarete gittiğimde aklımda tek şey vardı. Annem, babam ne yapar? Aslı ve Anıl bensiz ne yapar diye bunları düşündüm. Bütün dünyam
orada yıkıldı. Sadece nefes alabiliyordum. Tutuklanma günüm böyleydi. Peki bize damat koğuşundan biraz bahsedebilir misin? Damat koğuşu nasıl bir yer? Ben 128 gün boyunca tutuklu kaldım. 2 koğuş değiştirdim. Önce D8 cinsel diye tabir edilen koğuştaydım. Ama içeride hala damatlar koğuşu deniyor. Öncelikle çok kalabalık. Küçücük bir alana sıkıştırıldık böyle. Zaten cezaevinin yüzü soğuk, koridorları soğuk, odaları soğuk, böyle bir kendine has bir soğukluğu var. Toplam 28 kişiydik. Çok kalabalıktı. Her telden insanlar vardı. Farklı suçlar var içeride. İstismar, ondan sonra tecavüz, işte hayvanla ilişkiye giren, sonrasında mesela parkta birine saldırıp o şekilde tacizden gelen. Bir tanesi mesela ilginçti. Adres sormak için 9 yaşında bir oğlan erkek çocuğunu alıp kendi arabasında istismar eden bir adam vardı. Ben yaklaşık 55-60 gün kadar bu koğuşta kaldım. Uyku düzeniniz hiç yok koğuşta. Banyo düzeni yok. Affedersiniz, tuvalet düzeniniz yok. Her şeyin bir saati var. Sabah 7.30'da kalkmak zorundasınız. Gece 23'te uyumak zorundasınız veya ses yapmayacaksınız. Orada koğuş mesulü ne isterse onu yapmak zorundasınız. O size verdiği görevler verir, taksimlendirir, görev dağılımı yapar. Onları yaparsınız. Sonra pazar günleri koğuş temizlenir. Bütün koğuş avluya çıkartılır, malzemeler. Her yer silinir, yıkanır. Resmen çalışırsınız yani orada. Köle gibi çalışırsınız, temizlik yaparsınız. Bu şekilde. Peki ne kadar süre kaldın orada? Toplamda 128 gün kaldım içeride. Bahsettiğim birinci koğuşta 55-60 gün kadar kaldıktan sonra ben elektrik teknisyeni olmam sıfatıyla işçi koğuşu denilen yere geçtim. Orada çamaşır makinelerinin arızası, işte çamaşırhanede biriken çamaşırların yıkanması işlerini yaptım. Bu koğuşta da yaklaşık dediğim gibi toplam 128 gün yattım. Hemen hemen yarı yarıya 2 koğuş görmüş oldum ben. İşçi koğuşuna geçtiğimde daha çok gözlem yapabildim. Çünkü orada dışarıya çıkabiliyorsunuz. Cezaevinin içinde gezebiliyorsunuz tabii. Sizden sorumlu infaz koruma memuruyla birlikte, tabii tek başınıza asla bırakmazlar. Orada çok yerler gördüm. Mesela Süngerli Oda diye bir yer gördüm. Bütün oda sünger kaplı. Hücre cezası alan, kavgaya vesaire karışan tutukluları koyuyorlar oraya. Orası ben tüylerimi diken diken etmişti böyle. Çok ürpertici gelmişti bana. Düşünsenize, zaman yok, saat yok, hiçbir şeyden haberiniz yok, televizyon yok. Demir bir kapı görüyorsunuz sadece ve sadece gördüğünüz tek şey her yerdeki sünger. Bir nevi orası hücre cezası alanların cezasını çektiği yer. Orası etkilemişti beni. Cezaevindeyken hiç işkenceye maruz kaldın mı? Fiziksel olarak evet, birkaç şeye maruz kaldım ama benim haricimde daha büyük işkenceler, daha büyük cezalar, bunlara birebir şahit oldum. Tokat sesleri, yumruk sesleri bariz bir şekilde duyuluyordu. Gerçekten içerisi çok zor bir ortam. Mahkumlar kendi aralarında kavga ediyorlar. Onun küfür sesleri, yumruk sesleri geliyor. Mesela bizim koğuşumuz 2 katlıydı. Biz üst katta bulunduğumuz bir vakit alt katta "neden bana baktın? İşte ben sana bakmadım" şeklinde tartışma çıkıyor ve bayağı bildiğiniz yumruklu, böyle tekme tokat kavgalar oluyordu. Bunlara birebir şahit oldum. Peki sen nasıl bir işkenceye maruz kaldın? Ben daha çok psikolojik olarak işkenceye maruz kaldım. Mesela ilk gittiğim gece hiç uyumadım. İlk gün zaten sizinle kimse konuşmuyor. Sadece selam veriyorsunuz. Selamınızı alıyorlar. Sizinle kimse konuşmuyor. Biraz ortama uysun, gözlemlesin diye düşünüyorlar galiba. Sonrasında oraya oturma, oradan kalk, o benim, öyle yapma, tuvalete bu saatte gidilir, bu kadar saatte çay içilir, bu saatte su içilir gibi. Sonrasında itişme kakışmalar yaşadım ben. Onun haricinde çok unutamadığım bir şey var ama ondan şöyle söz etmek isterim. Mesela cinsel suçtan girdiğiniz için sizinle aynı suçtan yatan kişiler sanki size kendileri bir ceza verir gibi davranıyorlar. Yani sizin aldığınız hapis cezasının yanında bir de içeride bir ceza sizi bekliyor. Mesela yan koğuşta duyduğum, bir mahkumun makatına çekbaz sapıyla tacizde bulunulmuş ve çocuk Adana Şehir Hastanesi'ne getirilmişti. Bayağı hastanede yattığını biz duymuştuk. Ben de şöyle bir olay gördüm. İlk gün koğuşa çıktığımda kırık bir çekbaz sapı duruyordu köşede ve ben hani galiba bununla dayak atacaklar, falakaya yatıracaklar gibi aklımdan geçirirken sonra dikkat ettim, o çekbaz sapının ucunda poşet vardı. Yani gerisini siz düşünün, o çekbaz sapıyla ne yapıldığını. Peki sen
Bu duruma maruz kaldın mı? Hayır, ben öyle şeyler asla yaşamadım. Dediğim gibi ben çok fiziksel olarak değil de daha çok psikolojik olarak şiddete maruz kaldım. Cezaevindeki diğer mahkumlarla görüşebiliyor muydunuz? Dışarıya çıkamıyorsunuz zaten. Haftada 2 gün telefon görüşmemiz oluyordu. 20 dakika olmak üzere. Ve biz cinsel koğuş, yani diğer tabirle damatlar koğuşuyla diğer koğuşlar denk getirilmemeye çalışılıyordu. Çünkü geçmişte öyle olaylar olmuş ki birbirinin boğazını kesmeler, çelme takıp koridorda kavga etmeler, tıraş bıçağının jiletiyle saldırmaya çalışmalar vesaire. Çünkü cinselsiniz, yani damat koğuşusunuz ve diğer mahkumlar size hiç iyi gözle bakmıyorlar. O yüzden koridorda telefona giderken işte vesaire, görüşe giderken cinsel koğuşlar birlikte çıkardı. Diğer koğuşlardan herhangi biriyle konuşma şansım olmadı. Çocuklarına gerçekten tacizde bulundum. Cinsel koğuşta kalıp da intihar eden kişiler oluyor muydu? Bir arkadaşımız vardı benim ikinci kaldığım koğuşta. Uzun yıllar, yaklaşık 3 yıl kadar içerideydi. O benden önce, bahsettim ya az önce, içeriye girdiğinizde sağ tarafınızda merdivenle üst kata çıkıyorsunuz. Üst katta ranzalar var. 5 tane 2 katlı ranza var. Tabii o merdivenden çıkarken böyle yükseliyor orası. Sonra bu arkadaşımız çarşafları ucuca bağlayıp, ranzanın demirine bağlayıp oradan kendini boğazına ilmek geçirip intihar etmeye çalışmış. Tabii diğer arkadaşlar müdahale etmişler. Bu gibi olaylar yaşanmasın diye zaten koğuşta 24 saat uyanık birileri muhakkak var. Mesela bir önceki koğuşumda 8 kişi gececiydi. Onlar bekliyorlar. Saat başı sizi kontrol ediyorlar. Yani yukarıya çıkıp rüyasında korkanlar oluyor, ağlayanlar oluyor vesaire. Onları uyandırıp onları telkin ediyorlardı. Onların görevi oydu. İkinci koğuşta da gece bir kişi beklerdi. Yine dediğim gibi o bir kişi gece sizi uyurken kontrol eder. Pencereyi kontrol eder. Yağmur, rüzgar geliyor mu diye. Çünkü sürekli pencere açmak zorundasınız. Havasız bir ortam. Çok kalabalık olduğu için. O şekilde. Tanışıp da hiç unutmadığın mahkum var mı? Birkaç tane var hatta. Dışarı çıktığımda da görüştüm. Şu an benim cezaevinden görüştüğüm 4-5 kişi var. Gerçekten iftiraya uğramış temiz insanlar var. Unutamadığım bir abimiz var hala içeride. Onun durumu intihar eden kızıyla alakalıydı. İftiraya uğramıştı. Tabii kızı hayatta olmadığı için onun duruşmaları halen devam ediyor. Çok iyi bir insandı. Emekli kendisi. 60-65 yaşlarında. Ben çıkalı 1,5 yıl oluyor. O daha öncesinde de içeride olduğunu biliyorum. Yani yaklaşık 3 yıldır duruşmaları devam ediyor ve tutuklu şu an. Peki neden unutmuyorsun o kişiyi? O kişinin masum olduğunu inanıyorum ben. Çünkü kızını anlatırken gözlerinin içi doluyordu böyle. Kızı farklı bir şehirde üniversite kazanmış. Üniversite son sınıftayken yaşamına son vermişti kızı. Kendini çok yaşlı gözüküyor adam. Yani çok çileler çekmiş, çok üzülmüş kızına ve kızı öldükten yıllar sonra böyle bir iftiraya uğramış. Gerçekten ben kendi derdimi unutup o abimizin durumuna gerçekten çok üzülüyordum. Çok içler acısı bir durumdu. Çünkü anlatacak ya da ispat edecek kimsesi yoktu. Sonuçta iddia edilen kişi ölmüş, yani yapacak çok da bir şey yoktu. Oradayken gördüğün en iğrenç şey neydi? Oradayken en iğrenç olay, bir abi vardı. Akli dengesi yerinde olmayan birini taciz etmekten içerideydi. O kişinin hareketlerinden hep şüphelenirdim ben. Sürekli yalnız bir yerlere giderdi. Yalnız kalmak isterdi böyle. Sonrasında gazete kağıtlarından kendini tatmin yoluna gittiğini şahit olmuştum. Kendi kızına, kendi kardeşine ya da bir yakınına tecavüz eden birisine denk geldin mi? Bir adam vardı. İşçi koğuşuna geçtikten sonra onun hikayesini duymuştum ben. Birebir konuşma şansım olmadı ama uzaktan gördüm. Kendi kızıyla ilişki yaşamış. Sonrasında kızı bir uzman çavuşla sözlenmiş. O ara o şekilde ayyuka çıkmış ve kızın sözlüsü şikayetçi olarak kızın babasının tutuklanmasını sağlamıştı. Ve adamın savunmasını konuşuyorlardı içeride. Benim kızımla ciddi bir ilişkim vardı. Adam çıktı, benim kızımla olan ilişkimi bozdu diye savunma verdiğini söylüyorlardı. Benim duyduğum bu şekildeydi. Gardiyanlar sizinle nasıl ilgilendiler? Önceki koğuşumda gardiyanlarla çok birebir görüşemiyorduk. Sabah dediğim gibi 8'de sayım olurdu. Gardiyanlar gelirdi. 5-6 kişi birden girerlerdi içeriye. Sayıyı alırlar, çıkarlardı. Sonrasında akşam 5'te yine bir sayım olurdu birinci koğuşumda. Ama ikinci koğuşta çamaşırhanede çalıştığım için çamaşırhaneye gelip giden gardiyanlar vardı. Çok iyi, çok ilgili gardiyanlarla tanıştım ben. Hatta şu an
telefonlaştığım, ziyaretine gittiğim gardiyanlar var. Bir olayı hiç unutamam orada. Şimdi sabah 5'te kalkmışız. Temizlik yapıyorum ben. O zaman paspas çekiyorum. Paspas çekme eğitimi aldım aynı zamanda içeride. Bunu öğretiyorlar. Sonrasında paspas çekerken bir tane gardiyanın böyle omzuma dokunduğunu gördüm. Ben korktum, hata yaptım galiba diye. Yani kolay kolay şey yapmazlar. Çünkü temizlik yaparken gardiyanlar karışmazlar. Dönüp baktığımda çok derin bir şekilde yüzüme baktığını gördüm. Buyurun başkanım dedim. Böyle kendimi biraz toparladım. Beni tanıdın mı dedi. Ben çıkaramadım başkanım dedim. İsmini söyledi bana ve benim 2001 yılında benim yanımda staj yaptığını söyledi. Ve ben o anı hiç unutamıyorum. Çok şaşırmıştım. Hatta şok olmuştum böyle. Orada biraz da kendimi kötü hissettim. Sonuçta benim yanımda benden mesleği öğrenen, benden bir takım davranışları öğrenen kişinin benden sorumlu gardiyan olduğunu görmek biraz hem hüzünlü hem de beni mutlu etmişti. Biraz da gurur verici bir olaydı. Sence o koğuşta suçsuz yatanlar var mı? Benim gözlemlerime göre evet. Mesela 28 kişilik olan koğuşta nereden baksanız 15-20 kişi iftira kurbanıydı. Sonra diğer koğuşuna geçtiğimde de orada 14-15 kişiydik. Zaten orada da 8-10 kişi benimle birlikte ya da bir hafta önce ya da bir hafta sonra tahliye olduklarını, beraat ettiklerini duydum. Gerçekten masum olduğuna inandığım 4-5 kişi vardı evet. Tekrardan o koğuşa gireceğini duysan ne yaparsın? Artık tutuklanacağıma kesinlikle ihtimal dahi vermiyorum. Velev ki tutuklandım. Hani biraz daha derin duygular yaşarım diye düşünüyorum ama bu defa daha farklı olacağını düşünüyorum. Bu defa daha çok dilekçe yazıp daha çabuk çıkabileceğimi söyleyebilirim size. Damat koğuşu nasıl bir yer? Bize biraz damat koğuşundan bahsedebilir misin? Mesela temizliği kim yapar? Yemeği kim hazırlar? Bir tane koğuş mümessili olur. Bu mahkumlar tarafından seçilir. Bir tane de mümessil yardımcısı. Bazen 2 tane olur. Mesela bizde 2 kişiydi mümessil yardımcısı. Sonra meydancı olur. Meydancı dışarıdan gelen yemeği alır, tabaklara taksimlendirir. Bunun dağıtımını yapar. Sonra bulaşıklarla ilgilenir. Sonra günde 4 defa çay demler, çay servisi yapar. Bunun karşılığında o koğuş temizliğine karışmaz. Sadece onun işi mutfaktır, bulaşıktır, yemek ve çaydır. Mesela çay saatinin dışında sıcak su bulunur. Sürekli çay içemezsiniz orada. Çaylar belli saatlerde demlenir. Sıcak suyla Nescafe kantinden alabilirsiniz. Nescafe içebilirsiniz. Kahve yapıp içebilirsiniz. Kendinize ait meyveler alabilirsiniz. Dış kantin olur haftada bir gün. Dış kantinden aldığınız meyveleri meydancıya teslim edersiniz. O sizin adınıza taksimlendirir böyle kendine göre. Buzdolabı vardır. Normal dolabı vardır. Oraya asla dokunamazsınız. Yani o mutfak tarafına giremezsiniz. Meydancıdan istersiniz her şeyi. Meydancı size ayarlar, hazırlar, verir. Tabii bunun karşılığında siz de meydancıya anlaşmaya göre belli miktarda eğer sigara içiyorsa sigara veya tütün bunları kullanmıyorsa onun istediği bir şeyler işte ne olabilir? Kıyafet olabilir. Onun haricinde dışarıdan istediği, kantinden istediği işte atıştırmalıklar olabilir. Dış kantinden meyve olabilir. Koğuş olarak biz de üzerimize düşen miktarlarda onlara bu şekilde yardımcı oluyorduk. Onlar da bizim diğer işlerimizi yapıyordu ama koğuş temizliği her pazar bütün koğuş olarak herkes üzerine düşen görevi yapıyordu. Koğuş temizliği imece usulü yapılıyordu. Çocuklarına gerçekten tacizde bulundun mu? Şöyle cevap vereyim. Doğal taşlar ve gümüşün zarafeti sizler için ustaca ellerde hazırlanıyor. İsimlerinize özel hazırlanan kolyeler, yüzükler, bileklikler ve çok daha fazlası şimdi en uygun fiyatlarla sırlısepet.com'da. Ayrıca Yeraltı kanalı izleyicisine tüm ürünlerde geçerli 25 TL indirim çeki. Birbirinden güzel binlerce ürünü dünyanın her yerine ulaştırıyoruz. Bu fırsatı kaçırmayın. Çocuklarına gerçekten tacizde bulundun mu? Şöyle cevap vereyim. Ben çocuklarımla geçirdiğim 5 yıl boyunca oğlum 5 yaşındaydı. Kızım 3 yaşını yeni bitirmişti. 3 yaşındaydı. Benden kopardılar çocuklarımı. Asla ve asla ben çocuklarıma bir fiske dahi vurmadım. Bir kötü sözle bulunmadım. Bırakın yani istismar kelimesini. Ben çocuklarıma sesimi dahi yükseltmedim. Ve şunu da belirtmek isterim. Ben çocuklarımı çok sevdiğimi, çocuklarımın üzerine titrediğimi bildikleri için karşı tarafın bu yola başvurduğu
koyduğunu düşünüyorum. Bu istismar iddiasını ortaya attıklarını düşünüyorum. Şöyle ki kayınvalidem ve eşim, çocuklarımın annesi, şu an bulunduğum, benim yaşadığım bu evi terk ettiler. Boşanma davası açtıklarının ertesi günü başka yere taşındılar, gittiler. Ve ben çocuklarımı yaklaşık 50-55 gündür göremedim. Sürekli gidip sürekli iletişim kurmama çalışmama rağmen bu süreçte ben 8 defa uzaklaştırma aldım. Bunların hepsini bertaraf ettim, iptal ettirdim. Sonrasında çocuklarımla görüşme şansı yakaladım, görüştüm. Toplamda ben çocuklarımı 3 defa gördüm. Hiç unutmuyorum, tarihler dün gibi aklımda. 14 Şubat'ta ben gördüm çocuklarımı. 17 Mart'ta gördüm. 29, 30, 31 Mart'ta gördüm. Bu 3 seferde de ben çocuklarımla doya doya vakit geçirdim. Çünkü saat olarak veriyordu anneleri ve tutanak karşılığında. Yani o kadar acı bir durum ki kendi çocuğumu kendi öz annesinden tutanak karşılığında alıyorum. Çünkü çocuklarımla görüş hakkım olmasına rağmen eşim bunu engelliyordu. Kayınvalidem bunu engelliyordu. Ve ben çocuklarımı aldığımda bütün ailem, annem, babam, kardeşim, kuzenlerim, çocuklarımın kuzenleri hep birlikte vakit geçirdik. Şunu muhakkak söylemem gerekiyor, belirtmem gerekiyor. Hatta altını çizerek belirtmem gerekiyor. Ben çocuklarımı hemşire olan annelerine 31 Mart sabahı saat 8-20 civarı teslim ettim. Şikayet tarihini size söylüyorum. Burayı dikkatle dinlemeniz gerekiyor. 31 Mart'ta teslim ettiğim 2 tane evladımı şikayet tarihi 28 Mayıs. Yani velev ki Allah korusun böyle bir durum olsa, ihtimali bile çok kötü tabii de, böyle bir durum olsa 31 Mart tarihinden 28 Mayıs tarihine kadar hemşire olan anneleri hiç mi fark etmedi? Ve böyle bir olay olmuş olsa anneleri fark etmesi gerekirken neden anneanneleri fark ediyor ve anneanneleri savcılığa gidiyor? Burayı gerçekten düşünmek gerekiyor. Dediğim gibi ben çocuklarım için yapamayacağım hiçbir şey yok. Çocuklarımı çok seviyorum. İkisi de benim her şeyim. Asla ve asla ben çocuklarıma dokunmadım, dokunamam. Çevrendeki insanlar sana inanıyorlar mı? Çevremdeki insanların %99'u bana sonuna kadar inanıyorlar, destekliyorlar. Çok zor süreçler geçirdim, yaşadım. Tutuklandım. Tahliye olduğum günü hiç unutamam zaten. Duruşmam vesairem yoktu benim. Hiçbir şey yoktu. 20 Ocak 2021 tarihinde ben tahliye oldum. O gün Bölge Adliye Mahkemesi'nde benim evraklarım incelenmiş. Daha aynı gün ön duruşma dahi yapılmadan sadece inceleme aşamasında 11 tane eksik yapmış 1. Ağır Ceza Mahkemesi. Buna teknik hata deniyor galiba. Çok hukuk dilini bilmiyorum. Ve gerekçeli kararda derhal beraat etmek üzere serbest bırakılması, salıverilmesi yazıyordu. Ben, arkadaşlarım, dostlarım o kadar çokmuş ki resmen bir konvoy olmuştuk biz ben beraat ettiğim gün. Arkadaşlarım, iş yerinden arkadaşlarım, çevrem, memleketten akrabalarım, arkadaşlarım 3 gibi falan tahliye olacağımı duymuşlar. Ancak ben içeride çamaşırhanedeydim o gün. Gardiyanlar bana bildikleri halde söylememişler. Hani herkesin bir görevi var tabii. O yazıyı size getiren gardiyan farklı olduğu için ben 19.30 gibi tahliye olduğumu öğrendim. Sonrasında dışarı çıktığımda dediğim gibi bir konvoy şeklinde biz evimize geldik. Çevremdeki arkadaşlarımın hemen hemen %99'u, hatta tamamı diyebilirim yani, bana sonuna kadar inanıyorlar. Böyle bir şeyin olmayacağına, olamayacağına inanıyorlar. 10 ay görevime dönemedim ben. Yargılamanın kesinleşmesini bekledik. Sonrasında şu an görevime döndüm. 2000 yılından beri devlet memuruyum ben. Bir hastanede elektrik teknisyeni olarak çalışıyorum. Şu an görevimdeyim. Sıkıntı yok. Çalışıyorum. Arkadaşlarımla, ailemle, dostlarımla ilişkilerim gayet iyi. Eşcinsel mahkumlar o koğuşlarda mı kalıyorlar? Evet. Eşcinsel mahkumlarla aynı koğuştayız. Bunların kim oldukları söylenmiyor tabii. Hemen onları bilemiyorsunuz. Bir de içeride bir kural vardır. Kimseye suçunu soramazsınız. Yani sohbet ederken güncel konulardan, havadan, sudan, futboldan, gazeteden, gazete başlıklarından, haberlerden vesaireden konuşulur. Belli bir zaman geçtikten sonra birkaç kişiye güvenebiliyorsunuz içeride ve böyle tabii ister istemez kulaktan kulağa fısıltılar, dedikodular oluyor. O zaman öğreniyorsunuz kimin hangi suçtan geldiğini. Bizim koğuşta 5-6 kişi eşcinsel olarak geldiğini biliyorum. Diğer mahkumlar size karşı nasıl bir davranışta bulunuyorlardı? Öncelikle diğer mahkumlar ilk girdiğinizde tecrübeli olanlar sizi sindirmeye çalışırlar. Böyle hani onların güçlü olduğunu, onların söz sahibi olduğunu gösterirler. Tabii içeride belli bir silsile vardır, belli bir saygı vardır. Önce yaşlı olanlara, sonra uzun süre içeride kalanlara saygı gösterilir. Onların yeri, oturacağı yerler, yatakları ayrıdır, özeldir. Mesela bir arkadaşımız yatağına oturulmasından aşırı derecede gıcık oluyordu. Onu hatırlıyorum.
hatırlıyorum. Ama dediğim gibi psikolojik olarak bir hapishanenin bir baskısı var zaten. İçerinin bir soğukluğu ve oradaki kişilerin, eski mahkumların, tecrübeli olanların bir baskısı evet mevcut. Tahliye umudun var mıydı? Tabii ki de ilk girdiğim gün bir yanlışlık yapıldığını, 16 Eylül'de, 17 Eylül'de bunun anlaşılıp salı verileceğimi hep düşündüm. Kabullenme aşaması çok zordu benim için. Hala da kabullenemiyorum. Yani ben nasıl cezaevine girdim, ben nasıl buradayım diye bu soruyu çok sordum kendime. Yargılandığım, cezamın yüzüme okunduğu gün dün gibi hatırlıyorum. Böyle bilgisayar ekranına bakıyorsunuz, siz kameraya bakıyorsunuz. Bilgisayar ekranında hakimi, işte salonu, savcıyı, avukatları görüyorsunuz. Onlar da sizi portre şeklinde görüyorlar tabii orada. Şeyi hiç unutmam, ben kendimi anlatmaya çalışırken üye hakimlerden bir tanesi laptopunu açmıştı. Arkadaki kameradan laptopun ekranı görünüyordu ve adam, benim hayatımla ilgili karar verecek adam, Volkswagen Transporter ya da Mercedes Vito tarzı, böyle karavan tarzı arabalara bakıyordu. O an hiç unutamıyorum. Bir de onlar alışmışlar ya, böyle cezaları çok rahat okuyorlar. Bana işte 12 yıl artı %25 arttırdım 15 yıl. Tekrar 12 yıl, %20 arttırdım, %25 arttırdım 15 yıl. İşte resim bulundurmadan 3 yıl, bilmem ne 5 yıl. Ben kafamda toplayamamıştım o zaman. 31 yıl falan diye aklımdan geçmişti. Dünyam başıma yıkılmıştı tabii o an. Bize tahliye anından biraz bahsedebilir misin? Nasıl tahliye oldun? Haberini nasıl aldın? O gün benim için sıradan bir gündü ama içimde hep bir umut. Ben şunu diyordum, ben bu cuma tahliye olacağım, bu cuma tahliye olacağım. Hatta şey diyordum, ben bugün beraat edeceğim, bugün beraat edeceğim diye dilime dolamıştım bunu. 20 Ocak 2021 hiç unutmuyorum. Rutin bir gündü yine benim için. Günlerden çarşambaydı. 19.30 gibi falan benim haberim oldu. Çamaşırhanedeki işlerim bitip koğuşuma dönmüştüm. O gün banyomu yaptıktan sonra böyle masaya oturdum. Bir bardak çay koydum. O gün yemek canım istememişti. Böyle kuru ekmeğin arasına bir tane domates dilimledim. Kuru ekmek ve çayımı içerken birden kapı açıldı. Mehmet Akif Köksal dendi. Ben hemen kapıya koştum. Buyurun başkanım dedim. Hazırlan tahliye dedi. O an ikinci defa benim dizlerimin bağı çözüldü. Bu yaşıma kadar bu deyimi birebir yaşadım. O an ben yere oturup kaldım ve ilk söylediğim şuydu. Başkanım kağıdı görebilir miyim? Hani resmi bir evrak bekliyorum ben. Gösterdi gardiyan. İsmim yazıyordu sadece orada. Dedim nasıl oldu? Ben bugün duruşmam yok falan yaptım böyle. Yere oturduğumu hatırlıyorum. Sonrasında bana şey dedi. Kendine gel falan. Başkanım ne olur şaka yapmayın dedim. Burada dedi bunun şakası asla olmaz. Her şeyin şakası olur. Tahliyenin şakası olmaz dedi. Sonra arkadaşlar çok sevindik biz. Ben yere oturdum. Arkadaşlarım havaya zıplıyorlar böyle. Böyle yaptım. İşte bu. Beraat yaptım. Bunu hatırlıyorum. Sonrasında kucaklaştık, sarıldık. Orada birkaç eşyam vardı. Mesela birkaç pantolonum. Orada her şey sayıyla tabii. Böyle istediğin kadar kot pantolon, istediğin kadar kazak yok içeride. İşte 2 tane ayakkabı hakkınız var. 2 tane eşofman veya pijama hakkınız var. 2 kazak, 2 de pantolon. En azından bende böyleydi. Bunlar vardı. Arkadaşlarım orada tabii böyle şeyler yok. Çöp poşeti var. Daha önce tahliye olan arkadaşları çöp poşetine eşyalarını dolduruyorduk. Bir çöp poşetine eşyalarımı toparladılar. Ben zaten birçok şeyimi almadım. Oradaki ihtiyacı olanlar kullansın diye bıraktım. Poşeti alıp dışarı çıktığımda hala inanamıyordum. Hala şoktaydım ben. Gardiyanla giderken biraz yumuşaklık bulup gardiyandan şeyi sormuştum. Başkanım kağıdımı görebilir miyim? Ne yazıyor diye sormuştum. O da bana böyle bakıp ya ne yapacaksın kağıdı? Tahliye oldun demişti. Sonra işlemler girerken anlattığım işlemler olan kısma geldik. Yine işlemlerimiz yapıldı orada. İçimde hep bir şüphe vardı böyle. Hep acaba bir yanlışlık mı var? Acaba yanlışlıkla mı tahliye oluyorum diye düşünürken dışarı çıktım. O an müthiş bir duyguydu zaten dışarıya çıktığımda. Gökyüzünün tamamını gördüm. Hava kararmıştı. Yıldızlar vardı. Aşırı bir soğuktu hava. Buz gibiydi ama ben hiç üşümüyordum. 6 kişi birden biz tahliye olmuştuk. Akşam saat 20 sularıydı. Gardiyanın işi binanın içerisinde. Binanın dışına çıktığınızda sizi jandarmaya yani askere teslim ediyor. Bir tane astsubay, bir tane de asker bizi teslim aldı görevli gardiyandan. İkili sıra yaptı bizi. 3 sıra olduk. Kendi aranızda konuşmadan nizamiyeye kadar yürüyeceğiz dendi. O yol benim ömrümde yürüdüğüm, unutamadığım en uzun yoldu. Cezaevinin koridoru mesela 2 dakikada gittiğim koridor. Cezaevinin büyüklüğünü düşünün yani. O cezaevinin etrafını biz dolaştık. Sanki ben 20 dakika, 25 dakika yol yürümüş gibi hissettim. Dış nizamiyeye geldiğimizde o askerler bu defa oradaki askerlere teslim ettiler evraklarımızla beraber. Şimdi orada benim ismim okunmadı. Osman okundu, Ahmet, Mehmet okundu.
okundu işte. Ben 4. benim ismim okundu ve ben yine müthiş bir duygu orada isminizi duymak, işte kontrolden geçmek. Dışarı çıktım, direkt anneme sarıldım. Annem gelmişti oraya. Annem çok kilo vermiş ben içerideyken. Çok üzülmüş. Minicikti, anneme sarıldım. Kuş kadar kalmıştı. Kokladım. Sonra babam, teyzem, hepsine tek tek sarıldım. Tabii ilk aklıma gelen oğlum ve kızım. Çünkü 706 gün boyunca görmedim oğlumla kızımı. Kokularını çok özledim. Fotoğraflarını görmek istedim içeride. Göremedim. Annelerine mektup yazdım. Fotoğraflarını sadece istiyorum diye. Mektup iade geldi bana. Ulaşmamış veya da kabul etmemiş, bilmiyorum. Çalıştığı hastaneye yazmıştım. Dışarı çıktım. Ertesi gün çocuklarım uzaktan da olsa görebilir miyim diye yaşadıkları yere gittim ama bilmiyorum nerede oturuyorlar, hangi okula gidiyorlar mı bilmediğim için çocuklarımı görememiştim. Sağ olsun avukatım sayesinde hemen evrakları müracaat ettik. Hiç unutmuyorum, ben 20 Ocak'ta çıktım. Yaklaşık bir ay sonra 26 Şubat'ta çocuklarımı görebilmiştim. O gün tam 706 gün geçmişti çocuklarımı. O kadar büyümüşler, saçları uzamış. Müthiş bir duyguydu onlara sarılmak. Beraat etmem, tahliye olmam hayatımdaki en büyük dönüm noktası, en büyük anı, unutamayacağım bir an benim için. Var mı söylemek istediğin bir şeyler? Son kez ilgi ve alakanız için ben teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. O kadar yoldan geldiniz. Benim davamla ilgilendiniz. Allah razı olsun. Allah kimseye böyle bir durumu yaşatmasın bir daha. Çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakanız için. Yer altında tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle hepinizi alemlerin en güzeline Rabbimize emanet ediyorum.